Şöyle bir düşünün, bir an elinizde tanrılarla, kahramanlarla süslü, inanılmaz gösterişli bir vazo var. Gözünüzü bir açıp kapatıyorsunuz, o vazo gitmiş, yerine bambaşka bir şey gelmiş. Peki ne oldu da her şey bu kadar hızlı değişti? Bu, sanatın, teknolojinin ve tarihin en önemli figürlerinden birinin, yani Büyük İskender'in yön verdiği dramatik bir değişimin hikayesi. Hadi dalalım konuya ve çömlekçiliğin bu devrimini birlikte inceleyelim. İşte bakın bu önceki hali. 4. yüzyılın sonlarından Güney İtalya'dan bir başyapıt bu. Mitolojik sahneler, tanrılar, kahramanlar ne ararsanız var. İnanılmaz karmaşık ve açıkçası pahalı görünüyor değil mi? O dönemde çok renklilik yani polikromi acayip popülerdi. Sadece siyah ve kırmızı değil, beyazlar, maviler, yeşiller hatta altın yaldızlar resmen sanatsal bir zirve. Ve işte bütün bu hikayenin merkezindeki gizem de tam olarak bu. Solda gördüğünüz o inanılmaz süslü, figürlerle dolu tarza ne oldu? Nasıl oldu da yerini birdenbire sağdaki gibi bitkilerin, desenlerin ön planda olduğu çok daha sade tasarımları bıraktı? Bu sadece bir zevk meselesi miydi? Yani insanlar sıkıldı mı? Yoksa perde arkasında çok daha büyük, çok daha önemli bir şeyler mi dönüyordu? Şimdi gelin bu devasa kültürel değişimi ateşleyen o tarihsel kıvılcıma gidelim. Ve evet, her şey bildiğimiz dünyayı sonsuza dek değiştirecek tek bir adamla başladı. Önce şu Helenistik dönemi bir yerine oturtalım. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bakın, M.Ö. 330'da İskender'in Pers egemenliğine son vermesiyle başlıyor. Ve M.Ö. 30'da Augustus'un o meşhur Actium Savaşı'nı kazanmasıyla da sona eriyor. Yani bütün bir dönem İskender'in hayatı ve onun bıraktığı devasa miras etrafında şekilleniyor diyebiliriz. Ve işte anahtar kelimemiz de bu, Helenizm. Peki ne demek bu? Şöyle düşünün, İskender'in Doğu seferleri sırasında Yunan kültürü, Doğu Akdeniz ve Mısır'ın o inanılmaz şaşalı, zengin kültürleriyle karşılaşıyor ve birleşiyor. Adeta dev bir kültürel erime potası. İşte bu füzyon, siyasetten sanata, aklınıza gelebilecek her şeyi kökünden değiştirdi ve birbirine bağlı yepyeni bir dünya yarattı. Şimdi gelelim asıl konumuza. Çömleklerin kendisinde tam olarak ne değişti? Gelin yakından bakalım. Bu karşılaştırma aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, o büyük, destansı, mitolojik sahneler gitmiş, yerini bitkilerin arasına serpiştirilmiş küçücük figürlere bırakmış. O canlı, çok renklilik ve göz alıcı altın yaldızlar kaybolmuş, onun yerine daha sade, koyu renkli bir estetik gelmiş. Resmen siyahla beyaz kadar farklı. Peki, elinize bir çömlek geçti diyelim. Bunun Helenistik döneme ait olduğunu nasıl anlarsınız? İşte size birkaç ipucu. Bakacağınız ilk şey bitkisel bezemeler. O kıvrımlı dallar, üzüm salkımları, hele o kalp şeklindeki sarmaşık yaprakları var ya, onlar adeta dönemin imzası. O kadar karakteristik ki sırf o yapraktan bile tamam bu Helenistik diyebilirsiniz. Figürler ya yok ya da çok azalmış, varsa bile küçücük. Formlar da artık daha keskin, daha köşeli. Sanki metal kapları taklit ediyor gibiler. Ve o eski altın yaldız, unutun gitsin. Artık daha mat veya metalik parlaklıkta bir siyah sır var. O zaman soruyu net bir şekilde soralım. Bu yeni tarz nereden çıktı? Çömlekçiler bir sabah uyandılar da hadi her şeyi değiştirelim mi dediler, yoksa ilhamı bambaşka bir yerden mi aldılar? Cevap metal işçiliğinde saklıydı. Meğer çömlekçiler yeni bir tarz icat etmiyormuş. Aslında yaptıkları şey toplumun en üst tabakasının, yani elitlerin kullandığı o son derece havalı ve tabii ki pahalı gümüş ve bronz kapları taklit etmekmiş. Özellikle Mısır'da metal işçiliği o kadar ileri bir seviyedeydi ki çömlekçiler bu metal eserlerden ilham alıp kabartmalı seramikler yapmaya başladılar. Yani evet, bütün bu kabartmalı seramik modasının çıkış noktası tamamen ve sadece metal eserlerdi. Ve işte her şeyi yerine oturtan o basit ama çok güçlü ekonomik gerçek. Herkesin gümüş bir kase almaya gücü yetmezdi ama pişmiş topraktan yapılmış bir kaba neredeyse herkes ulaşabilirdi. Bu durum ne yarattı? Yüksek stile sahip ama düşük maliyetli ürünler için devasa bir pazar. İyi de bu yeni ve oldukça karmaşık görünen tasarımları nasıl oldu da kitlesel ölçekte, yani herkes için üretebildiler? Cevap, devrim niteliğindeki üretim tekniklerinde. Birincisi kalıplama. Bu teknik sayesinde aynı modeldeki ürünlerden çok sayıda ve inanılmaz bir hızla üretebildiler. İkincisi de aplike tekniği. Yani önceden hazırlanmış figürleri veya bezemeleri çömleğin üzerine sonradan yapıştırıyorlardı. Bu da detay seviyesini inanılmaz artırıyordu. Yani
Bütün bu bölümün ana fikrini tek bir cümlede özetleyecek olursak, o da şu: gümüşün görünümü, kilin fiyatına. Bu, hem teknolojik yeniliğin hem de pazar talebinin mükemmel bir birleşimiydi. Artık sıradan insanlar da elitlerin sofrasındaki o şık tasarımlara kendi bütçeleriyle sahip olabiliyordu. Şimdi gelin dönemin önde gelen markalarına ya da daha doğru bir deyişle çömlek türlerine hızlıca bir göz atalım, bakalım neler varmış. İlk durağımız Batı yamacı eserleri. Neden bu isim verilmiş? Çünkü ilk kez Atina Agorası'nın batı yamacındaki kazılarda bulunmuşlar. En belirgin özellikleri o koyu siyah zemin üzerine açık deve tüyü renginde boyayla yapılmış kıvrımlı dallar ve keskin hatlı formları. Gördüğünüz zaman hemen tanırsınız. Ve işte karşınızda Megara kaseleri. Bu kaseler o bahsettiğimiz yeni seri üretim tekniklerinin belki de en iyi örneği. O kadar popüler olmuşlar ki Helenistik dünyanın neredeyse her köşesinde karşımıza çıkıyorlar. Genellikle içki kasesi olarak kullanılıyorlardı. Kısacası bunlar metal işçiliğinin kile yansımış en popüler, en yaygın haliydi diyebiliriz. Tabii ki çeşitlilik sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela hadra hidriyaları var. Bunlar adını Mısır'daki bir mezarlıktan alan ve genellikle ölülerin küllerinin konulduğu kaplardı. Sonra laginos var. Bunlar eğlencelerde, partilerde kullanılan beyaz renkli testiler. Ve unguentarium, bunlar da o uzun, zarif boyunlu, günlük hayatta parfüm ve yağ gibi şeyleri saklamak için kullanılan kaplardı. Peki tüm bunlardan sonra geriye ne kalıyor? Gelin bu büyük değişimin önemini ve bize bıraktığı mirası bir toparlayalım. Şu cümle aslında konunun özünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Helenistik çömlekçilik, küreselleşmenin, teknolojinin ve stilin demokratikleşmesinin bir hikayesidir. Çünkü evet, bu bize sadece kırık dökük kapların değil, çok daha büyük bir şeyin hikayesini anlatıyor. Peki, bu analizden cebimize ne koymalıyız? Çıkarmamız gereken temel dersler ne? Birincisi, bu eserler bize İskender sayesinde birbirine bağlanan yepyeni, küresel bir dünyayı gösteriyor. İkincisi, bu değişim ancak seri üretime imkan tanıyan teknolojik yenilikler sayesinde mümkün oldu. Ve son olarak, belki de en önemlisi, lüks tasarım artık sadece bir avuç seçkinin tek elinde değildi. Herkes için erişilebilir hale gelmişti. Megara kasesinin hikayesine dalıyoruz. Yani son derece basit bir seramik kase ama ardında şaşırtıcı derecede karmaşık bir kimlik karmaşası yatıyor. Gelin bu yaygın nesnenin adının nasıl olup da tamamen yanlış anlaşıldığını hep birlikte keşfedelim. Evet, bütün meselenin özü bu soru aslında. Nasıl olur da antik dünyanın en popüler, en çok üretilen kaselerinden biri tamamen yanlış bir isimle anılmaya başlar? İşte bu bölümde Megara kasesinin bu yanıltıcı isminin arkasındaki sır perdesini aralayacağız. Öncelikle nedir bu Megara kasesi? Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Helenistik dönemde yaşıyorsunuz ve neredeyse girdiğiniz her evde, her sofrada bu kalıpla yapılmış içki kaselerinden görüyorsunuz. Basit, kullanışlı ve kelimenin tam anlamıyla her yerdelerdi. İşte işin ilginçleştiği yer de tam olarak burası. Bu kaseler Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, İtalya'dan Anadolu'ya kadar devasa bir coğrafyaya yayılmış durumda. Yani tek bir yere, hele sadece Megara'ya özgü olmaktan çok ama çok uzaklar. O zaman bu isim nereden geliyor? Hikaye 1883 yılında başlıyor. Alman arkeolog Atina'da bir koleksiyoncudan duyduğu yanlış bir bilgiye kanıyor. Koleksiyoncu elindeki kaselerin Megara'dan geldiğini söyleyince bu ismi yayınlarında kullanıyor ve olan oluyor. Basit bir hata, bir asırdan fazla bir süre boyunca arkeoloji literatürüne yerleşip kalıyor. Peki madem adı yanlış, o zaman bu kasenin asıl kökeni ne? İşte şimdi hikayenin en heyecanlı kısmına, yani lüks eşyaların nasıl zekice taklit edildiğinin öyküsüne geliyoruz. Aslında bu kaselerin arkasındaki fikir çok basitti ve bir o kadar da parlaktı. Düşünsenize, o dönemde gümüş, altın gibi metal kaplar sadece saraylarda, en zenginlerin sofralarında bulunuyordu. Sıradan insanlar için bu bir hayaldi. İşte bu kaseler o hayali gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyordu. Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bakın sol tarafta el emeği, göz nuru, aşırı pahalı metal orijinaller var. Sağ tarafta ise kilden yapılmış, seri üretimle ortaya çıkan, herkesin alabileceği uygun fiyatlı kopyaları. Atinalı çömlekçiler pazardaki bu boşluğu görmüş ve bunu muhteşem bir şekilde doldurmuşlardı. Peki bu taklit fikri tam olarak nereden çıktı?
Kanıtlar bizi M.Ö. 225 yılına Mısır Kralı 3. Ptolemaios'un Atina'yı ziyaretine götürüyor. Kral hediye olarak yanında göz alıcı Mısır işi metal kaplar getiriyor. Atinalı çömlekçiler bu tasarımları gördükleri anda İşte bu diyorlar ve böylece Mısır'daki metal orijinallerin pişmiş toprak kopyaları Atina'da bir anda popüler hale geliveriyor. Bu kaselerin üzerindeki süslemeleri adeta bir kitap gibi okuyarak kökenleri hakkında bize neler fısıldadıklarına daha yakından bakalım. Unutmamamız gereken en önemli nokta şu: Atinalı çömlekçiler bu desenleri sıfırdan icat etmiyorlardı. Doğrudan taklit ediyorlardı. Gördüğünüz her bir yaprak, her bir figür aslında çok daha pahalı bir metal veya cam kabın üzerindeki desenin kilden bir yansımasıydı. Bu kopyalama işlemini daha iyi anlamak için gelin biz de arkeologların yaptığı gibi yapalım ve kaseyi 4 ana tasarım bölgesine ayıralım. Bu yapbozun parçalarını birleştirmemize yardımcı olacak. En alttan başlayalım. Madalyon. Bu kısım kasenin tabanıdır. Masaya oturmasını sağlayan küçük bir ayak görevi görür. Genellikle yuvarlak bir çiçek yani rozet şeklindedir ve tabii ki metal orijinalindeki tabanı taklit eder. Madalyonun hemen üzerinden yukarı doğru çıktığımızda Kalix bölümüyle karşılaşırız. Bu, kasenin gövdesini saran, sanki bir çiçeğin taç yaprakları gibi dışa doğru yayılan kabartma yapraklarla süslü kısımdır. Üçüncü ve en geniş bölüm ise duvar yani kasenin ana gövdesi. Burası bazen boş bırakılsa da çoğu zaman mitolojik sahneler, savaşçılar, hayvanlar ya da aşk tanrısı Eros gibi çeşitli figürlerle hareketlendirilir. Ve son olarak en tepeye yani kasenin ağız kenarına ulaşıyoruz. Burada da genellikle sarmaşık dalları, inci dizileri ya da geometrik menderes desenleri gibi sürekli tekrar eden bir bezeme şeridi bizi karşılar. İşte şimdi tüm bu tasarım parçaları arasında öyle bir detay var ki resmen bir itiraf gibi. Bu detay kasenin gerçek kökenini bize hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylüyor. Adeta dumanı tüten bir silah gibi. O detay ne mi? Lotus çiçeği. Bakın bu çok önemli çünkü lotus bitkisi Atina'da doğal olarak yetişen bir bitki değil. Peki Atinalı bir çömlekçi neden sürekli lotus motifi kullansın? Cevap basit. Çünkü Mısır'dan gelen metal prototiplerin üzerinde bu motif vardı. Bu 3. Ptolemaios'un ziyareti teorisini de destekleyen en güçlü delillerden biri. Bu kaseler nasıl bu kadar yaygınlaşabildi? Nasıl oldu da Akdeniz'in dört bir yanına ulaştı? Cevap, antik dünyanın yenilikçi seri üretim tekniğinde, yani kalıplarda gizli. Resmen antik bir fabrika hattından bahsediyoruz. Süreç de inanılmaz verimliydi. Düşünün, önce bir ana kalıp yapılıyor, bütün o güzelim desenler bu kalıbın içine tek tek damgalanıyordu. Sonra bu kalıp fırınlanıp sertleştiriliyor ve seri üretime hazır hale geliyordu. Yumuşak kil kalıba bastırıldığında hem kasenin şeklini hem de üzerindeki bütün o karmaşık kabartmaları anında alıyordu. Bu sayede tek bir kalıptan yüzlerce hatta binlerce birebir aynı kaseyi üretmek mümkündü. Ortalama 10-15 santimetrelik boyutuyla bu kase tam ele avuca sığacak günlük kullanım için tasarlanmış kişisel bir eşyaydı. Yani saraylardaki büyük ziyafetlerden sıradan evlerdeki mütevazı sofralara kadar herkesin hayatının bir parçasıydı. Öyleyse toparlayacak olursak bu basit kaseden ne öğreniyoruz? 1. Lüksü demokratikleştiren zekice bir taklit olduğunu. 2. Antik seri üretimin bir harikası olduğunu. 3. Bize Helenistik ticaret ağları ve kültürler arası etkileşim hakkında paha biçilmez bilgiler verdiğini. Ve tabii ki basit bir yanlış anlamayla başlayan büyüleyici bir dedektiflik hikayesi olduğunu. Ayrıca üzerinde atölye imzalarına rastladığımız nadir seramik türlerinden biri olması da onu daha da özel kılıyor. İşte bakın, şu an gördüğünüz bu kase tam 2200 yıllık. İnanılmaz değil mi? Kim bilir kimlerin elinden geçti. Belki bir Romalı tüccarın sofrasını süsledi, belki de bir Yunan filozofun elindeydi. Yani bu sadece basit bir kap değil, resmen geçmişe açılan bir pencere. Peki, böyle kırık dökük bir seramik parçasından koskoca bir hikayeyi nasıl okuyacağız? İşte bu analizde tam olarak bunu yapacağız. İşte önümüzdeki yol haritası. Bu kaselerin mütevazi başlangıcından nasıl birer sanat eserine dönüştüğünü bu zaman çizelgesiyle adım adım takip edeceğiz. Hadi şimdi her şeyin başladığı o ilk ana, en erken döneme gidelim.
O zamanın çömlekçileri ilhamı nerede buldular dersiniz? Tabii ki etraflarındaki en basit ama en güzel şeyde, yani doğanın ta kendisinde. Karşınızda ilk büyük türümüz, çam kozalağı kasesi. Zaten isminden de belli, deseni tıpkı bir çam kozalağının o tanıdık dokusunu andırıyor, değil mi? Bu kaselerin yapım tekniği gerçekten de inanılmaz zekice. Düşünsenize, çömlekçilerin kalıbı yapmak için gerçek bir çam kozalağını alıp doğrudan kile bastırdığı tahmin ediliyor. Yani doğanın kendisi sanatçının aleti olmuş resmen. Bir de bu tarz oldukça nadir bulunuyor, bu da onu arkeologların gözünde daha da değerli kılıyor tabii. Doğadan ilham alma yolculuğumuz devam ediyor. Sıradaki durağımız bindirme yapraklı kase. Burada bakın, merkezde bir madalyon var ve ondan dışarı doğru sanki bir çiçek gibi açılan, üst üste binmiş minik yapraklar. Çok zarif. İşte bu kaseleri diğerlerinden ayıran kilit nokta da tam olarak bu. Sanatçı bütün dikkatini yaprak desenine vermiş. Ne başka bir figür, ne bir hayvan, ne de insan var. Sadece ve sadece yaprakların o ritmik tekrarı. Bu adeta onların imzası gibi bir şey. Artık çömlekçilerin hedefleri büyüyor. Basit desenlerden çok daha karmaşık sahnelere geçtikleri, adeta sanatsal bir uyanış yaşadıkları bir döneme giriyoruz. Artık olay sadece doğayı taklit etmekten çıkıyor. Kili resmen bir tuval gibi kullanmaya başlıyorlar. Üzerine mitolojik hikayeler, av sahneleri, hatta günlük yaşamdan kesitler işliyorlar. Bu, seramik tarihinde bildiğiniz bir devrim. Kaseler artık birer hikaye anlatıcısına dönüşüyor. Gelelim en büyüleyici kısımlardan birine, bölgesel zevkler. Şöyle düşünün, Atina'daki bir çömlekçi kasesine destansı bir savaş sahnesi işlerken Ege'nin hemen karşı kıyısındaki Anadolulu meslektaşı belki de zarif bir geyik figürünü ya da sakin bir bitki motifini tercih ediyordu. İşte bu farklılıklar bize antik dünyanın tek tip bir yer olmadığını, ne kadar zengin ve çeşitli bir kültüre sahip olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Bakın şimdi, soldaki parçada Atina'nın o aksiyon dolu dramatik anlatımını görüyorsunuz. Sağdakinde ise Anadolu'nun çok daha sakin, doğayla barışık estetiği hakim. Düşünsenize, aynı kilden yapılmış iki kap ama sanki iki farklı dünya görüşünü yansıtıyorlar. Hadi şimdi figürlü kaselerdeki popüler bir detaya daha yakından bakalım. Şu ön ayaklarını kaldırmış keçi figürleri var ya, bunlar Helenistik dönemde o kadar popüler olmuş ki adeta bir moda akımına dönüşmüş. İşte bu tarz tekrarlanan motifler bize o dönemin popüler kültürü ve görsel sembolleri hakkında müthiş ipuçları veriyor. Tabii o zamanlar herkesin saf gümüşten ya da Mısır'dan gelme cam bir kase alacak gücü yoktu. İşte tam bu noktada seramik ustaları devreye giriyor. Bu lüks eşyaların tasarımlarını kopyalayıp, kile işleyerek zengin sofralarındaki o şıklığı çok daha geniş kitlelere ulaştırıyorlar. Yani bu antik dünyanın ulaşılabilir lüks kavramıydı diyebiliriz. İşte bu taklit arzusunun en güzel örneklerinden biri. Uzun taç yapraklı kase. Bu gördüğünüz zarif, dikey desenin ilhamı doğrudan Mısır'dan gelen o pahalı metal ve cam kaselerden alınma. Seramik bir anlamda lüksü demokratikleştiriyor ve sıradan insanların da evlerine bir parça zarafet katmasına olanak tanıyordu. Bakın bu karşılaştırma inanılmaz. Solda korkunç pahalı ve müthiş bir işçilikle yapılmış cam bir kase var. Sağda ise aynı deseni birebir taklit eden ama çok daha ulaşılabilir olan seramik versiyonu. İşte bu kare bir tasarımın nasıl yayıldığını ve farklı sosyal sınıflara nasıl uyarlandığını tek başına anlatıyor. Ama taklit edilen tek şey metal kaseler değil. Gördüğünüz kase mesela ilhamını doğrudan Makedonya ordusunun kalkanlarından almış. Ortadaki o Makedon güneşi motifi var ya, o Büyük İskender'in mirasının bir simgesiydi. Yani düşünsenize, biri bu kaseden çorbasını içerken aslında bir imparatorluğun gücünü ve prestijini de sofrasına getirmiş oluyordu. Bu basit kaseler bize insanların zevklerinin zamanla nasıl değiştiğini, basit doğa desenlerinden nasıl karmaşık hikayelere evrildiğini gösteriyor. Atina'daki birinin zevkiyle Anadolu'daki birinin zevkinin farklı olduğunu kanıtlıyor. O dönemde insanların neyi arzuladığını, lüksün ne anlama geldiğini ve belki de en önemlisi Yunanistan, Anadolu, Mısır ve Makedonya gibi çok farklı kültürlerin aslında nasıl birbiriyle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olduğunu gözler önüne seriyor. Ama şunu da unutmayalım, tüm bu sanatın, tarihin ve hikayenin arkasında bu nesneler aslında o dönemin insanların her gün yemek yediği sıradan tabaklardı.
Tıpkı bizim bugün kullandığımız tabaklar, kaseler gibi.